Merhabalar, hoş geldiniz. Yapılması istenilen, sevilen bu model çalışmasını anlatacağız bugün. Örneğimiz kız bebekler için uyumlu görünse de bu kenardaki fırfır detayı yapılmadığında ve sadece biye çalışmasıyla hırkamızı tamamladığımız erkek bebekler için de uyumlu bir model olacaktır. Çok rahat 2 yaş giyilebilir ölçüde oldu. Daha büyük nasıl yaparız onu da videonun sonunda anlatmaya çalıştım. Santim ölçülerini de verdim. 2 tane ip kullanacağız ve kenardaki fırfır çalışmasından dolayı İlmeklerimiz bir hayli çoğalacağı için 1 metre misinalı şiş edinirsek daha rahat öreriz. Yine biye çalışması için şu şekilde şişlerimiz olursa elimizde daha pratik örgü modelimizin içinde ajur çalışmaları da var. İsterseniz örnek koymadan da çalışabilirsiniz. Ben ajurlu haliyle anlatacağım. Eğer düz olarak çalışmak isterseniz yine aynı sayılarda başlayıp ama örnek kurmadan hırkamızı örebilirsiniz. Bu seçeneği de size göstermek istedim. Hemen hırkamızı anlatmaya başlayalım. Kolay gelsin. Bugün kullanacağımız ipimiz orta kalınlıkta herhangi bir bebek ipi olabilir. 230 metre uzunluğunda benim ipim. Nako Saten serisinden çalışacağım. Marka veya işbirliği değil. Hangi iple çalıştığımı merak eden arkadaşlarım için. Şişim de 3,5 olacak. Eğer sizin eliniz sıkıysa, örgünüz sıkı oluyorsa 4 numarayla örmenizi de tavsiye ederim. 3,5 numaralı şişime tam 77 tane ilmeğimi attım. Ve ilk sırada bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm. Şimdi örgümün ön yüzüne geçtiğimde hemen roba ayrımlarını yapacağım. Bunun için şişimize attığımız 77 ilmeği 12 ön, 11 kol, 23 arka, 11 kol, 12 ön olarak ayırdık. Bu daire içine aldığım 2 ilmeğim de sabit 2 düz ilmeğim olacak. Örgümün her ön yüzünde bu sabit 2 düz ilmeğimizin sağında solunda artırmalar yapacağız. Yeterli uzunluğa gelene kadar roba artışlarımız olacak bu bizim. Şimdi tekrar edeyim. 3,5 numaralı şişime 77 tane ilmeğimi attım. İlk sırada bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm. Şimdi örgümün ön yüzünde roba ayrımlarına geçeceğim. Ve ön için 12 ilmek düz öreceğim. İlk ilmeği de örerek alalım isterseniz örgümüz boyunca. Çünkü sonrasında kenarında biye çalışması yapacağız ya. Birleştirirken çok delikli bir görüntü olmasın. 12 düz örüyorum. 3, 4, 12 ilmek düz ördüm. Bir gizli artırma yapıyorum. Buradaki benim 2 sabit ilmeğim olacak. Buraları işaret takmıyorum ben. 2 sıra ördükten sonra zaten artırma yapacağımız yerler belli olacak. Bu 2 sabit ilmeğimin sağında solunda örgümün her ön yüzünde tabii 4 noktada olacak bu. Artışlar yapacağız. Gizli artırmalar yapacağız. Şimdi 12 ilmek düz ördüm. Bir gizli artırma yaptım. 2 ilmek aradaki sabit ilmeğimi ördüm. Bir gizli artırma yapıyorum. Kol ilmeklerim için de 11 ilmek düz örüyorum. Gizli artırmadan sonra 11 düz örüyorum. 1, 2, 11 ilmek düz ördüm. Yine bir gizli artırma yapıyorum. Aradaki sabit 2 düz ilmeğimi örüyorum. 1, 2. Bunun yanında bir gizli artırma yapıyorum. Ve arka ilmeklerim için 23 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 23 ilmeğimi ördüm. Gizli artırma yapıyorum burada. Gizli artırmamızı da şöyle çapraz bir görüntü verip şişimize takıyoruz ipimizi. Dilediğiniz gibi de gizli artırma yapabilirsiniz. Aradaki sabit 2 düz ilmeğimi ördüm. Yine bunun dibinde hemen bir gizli artırma yapıyorum. Kol ilmeklerim için 11 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 11 ilmeğimi ördüm. Bir gizli artırma, aradaki 2 düz ilmeğimi örüyorum. Bir gizli artırma, ön için 12 tane ilmeğimiz kalması gerekiyor. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Kalan 12 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Örgümün arka yüzünde hiçbir işlem, hiçbir detay yok. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Ön yüzde yaptığım gizli artırmalar da dahil. Arka yüzde ilmekleri olduğu gibi örüyoruz yani. İlk ilmeğimi de örerek alıyorum. Burada bütün ilmekleri ters olarak örelim. Tekrar örgümüzün ön yüzüne geçelim.
Arka yüzde bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Yine bu sabit 2 ilmeğimin sağında solunda gizli artırmalar yapacağım. Bu defa örgümün ön yüzünde 13 tane ilmeğim oldu. 13 ilmek düz örüyorum. Aradaki 2 düz ilmeğime kadar. İki sabit ilmeğimi gördüm. Bakalım 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 ilmek düz ördüm. Bir gizli artırma. Aradaki 2 ilmek düzümü örüyorum. Bir gizli artırma. Kol ilmeklerim de bu sırada 13 ilmek oldu. Gizli artırmadan sonra 13 ilmek düz örüyorum. ...13 ilmek ördüm. Bir gizli artırma. Aradaki 2 düzümü örüyorum. Bir gizli artırma. Arka ilmeklerim bu sırada 25 ilmek oldu. Gizli artırmadan sonra 25 ilmek düz örüyorum. 25 ilmeğimi ördüm. Zaten sabit 2 ilmeğimi gördüm. Bir gizli artırma, 2 düzümü örüyorum. Bir gizli artırma. Kol ilmeklerimi 13 ilmek düz örüyorum. ...13 ilmeğimi ördüm. Bir gizli artırma, aradaki 2 düzümü ördüm. Bir gizli artırma, ön için 13 tane düzüm var. Bu kalan ilmeklerimi örüyorum. Yine örgümün arka yüzünde bütün ilmekleri ters olarak örüyorum. Arka yüzde artırma vesaire hiçbir şey olmadığı için orayı da tek tek göstermiyorum. Arka yüzde bütün ilmekleri ters olarak örelim. Tekrar örgümüzün ön yüzüne geçelim. Arka yüzden sıramı tamamladım. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Şu aradaki sabit 2 ilmeğimiz biraz belli olmaya başladı. Nerede artış yapacağımızı daha iyi anlarız. Şu 2 düz ilmeğimin sağında solunda örgümün her ön yüzünde artış yapıyoruz. Belli oluyor zaten. Şu şekilde. Hırkamızda ajur çalışması yapmak istiyorum. Sizler bu örneği koymak istemiyorsanız tamamen düz örgülerle de ilerleyip hırkanızı tamamlayabilirsiniz. Ya da benimle beraber ajur çalışması yapabilirsiniz. Başta 4 ilmeğimi örüyorum. Şişime şöyle bir ipimi attım. Yanındaki 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Örneğin bu kadar. Ajur çalışmamı yapmış oldum. Örneklerimin arası bu kestiğim ilmeği de saydığımda 5 tane düz örmüş olacağım. 2, 3, 4, 5. Şişime yine şöyle ipimi doladım. Yanındaki 2 ilmeği bir alıp kestim düz olarak. Bu ön tarafta 2 tane örnek sığmış oldu. Şimdi şu sabit 2 ilmeğime kadar da 2 tane düz örmüş oldum. Bir gizli artırmalar yapmaya tabii ki devam ediyorum. Aradaki 2 düzümü ördüm. Bir gizli artırma. Kol içinde yine buraya da muhtemelen 2 tane örnek sığar. Gizli artırmadan sonra 4 ilmek düz örelim. 1, 2, 3, 4. Şişime şöyle doladım. Yanındaki 2 ilmeği bir alıp kestim. Bu kestiğim ilmeği de sayarak 5 düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şişime doladım. Yanındaki 2 ilmeği bir alıp kestim. 2 tane örnek çalışmış oldum. Ve sabit 2 ilmeğime kadar da 3 tane düzüm görünüyor. Bu 3 ilmek düzümü örüyorum. Bir gizli artırma. Aradaki 2 düzüm örüyorum. Bir gizli artırma. Şimdi arka taraftayım. Arka tarafta da gizli artırmadan sonra 4 ilmek düz örelim. 1, 2, 3, 4. Bir doladım. Yanındaki 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Örneğimi kurmuş oldum. Bu kestiğim ilmeği de sayarak 1, 2, 3, 4, 5 düz ördüm. Bir doladım. 2 ilmeği bir alıp kestim. Yine sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 düz ördüm. Bir doladım. Yanındaki 2 ilmeği bir alıp kestim. Yine bir tane daha örnek sığar. Bu ilmeği de sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bir doladım. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum.
Baktığımda sabit 2 ilmeğime kadar 3 düzüm var. 1, 2, 3 düzümü ördüm. Bir gizli artırma, aradaki 2 sabit ilmeğimi örüyorum ve hemen bir gizli artırma. Bu örnek çalışmalarımızın arası tek sayı olacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Ben 5 ilmekle kuracağım örneğim. İstiyorsanız siz aralarında 7 düz örebilirsiniz. 9 düz örebilirsiniz. Bu seyrekliği tamamen siz kendi tercihinize göre ayarlayabilirsiniz. Devam edelim. Gizli artırmamı yaptım ve kol ilmeklerimdeyim. Burada da 1, 4 düz örelim. Doladım. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Doladım. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Ve sabit 2 ilmeğime kadar 3 düz örüyorum. Bir gizli artırma. Aradaki sabit 2 ilmeğimi örüyorum. Bir gizli artırma, bu 3 düz örelim. Gizli artırmadan sonra 1, 2, 3. Bir doladım, 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bir doladım. 3 düz örüyorum. Burada kesme ilmeğimle beraber 4 tane düz olmuş oldu. Diğer tarafta da örgüme başlarken 4 düzle başlamış oldum. Örneğimi bu şekilde yerleştirmiş oldum. Şimdi artık ön yüzden arka yüzden örgülerimi arka yüzden ters, ön yüzden düz olarak öreceğim. Tabi örgümüzün ön yüzünde yine bu 2 sabit ilmeğimizin sağında solunda gizli artırmalar yapmaya devam ediyoruz. Örneğimi yaparken doladığım ilmeği de şu şekilde örüyorum. Şöyle açık bir şekilde delik bir görüntü oluyor. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Burada şu sabit 2 ilmeğime kadar ön ilmeklerimi örüyordum. Sabit 2 ilmeğime kadar geldim. Ön ilmeklerim de bu sırada 15 düz oldu. Bir gizli artırma, aradaki 2 düz ilmeğimi örüyorum. Bir gizli artırma, kol ilmeklerim de bu sırada 17 ilmek. Zaten saymasak da şu 2 sabit ilmeğime kadar ilmeklerimin hangisi olduğunu görüyorum. Gizli artırmadan sonra 17 ilmek düz örelim. Bir gizli artırma, 2 düz örüyorum. Bir gizli artırma, arka ilmeklerim de bu sırada 29 ilmek oldu. Şu noktaya kadar 29 ilmek düz örüyorum. Aradaki 2 düz ilmeğime geldim. Bir gizli artırma, 2 düzümü örüyorum. Bir gizli artırma, kol ilmeklerimi 17 düz olarak örüyorum. Aradaki 2 düz ilmeğime geldim. Bir gizli artırma, 2 düzümü örüyorum. Bir gizli artırma, ön için ilmeklerimi, kalan ilmeklerimin hepsini örüyorum. Arka yüzde yine bütün ilmekleri ters olarak örelim. Ön yüze geçtiğimizde de yine bu 2 sabit ilmeğimizin sağında solunda gizli artırmalar yapıyoruz. Nasıl olsa örneğimizi kurduk. Örneğimizin arasında belli bir sıra var. Onu tamamlayalım. Onu göstermeme gerek yok. Örgümün arka yüzünden bütün ilmekleri ters olarak örüyorum. Ön yüze geçtiğimizde artışlarımızı yapalım. Sonra yeniden ajur çalışmasında beraber devam edelim. Sıralarımı tamamladım. En son ajur çalışmamızı yaptıktan sonra ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak ördüm. Şimdi hemen şu ajurun üzerindeki sıradan itibaren saydığımda 1, 2, 3, 4, 5 sıra örmüş olduk. Burada tekrar ajur model çalışmasını yapacağız. Yerini kaydırarak tekrar örneğimizi çalışacağız. Örneğimizin arası 5 ilmekten oluşuyordu. Tam ortalayarak tekrar ajur çalışmasını yapacağız. Örgümüzün ön yüzünde tabii ki bu 2 ilmeğimizin sağında solunda artışlar yapmayı unutmadan devam edelim. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Baştan 2, 4, 6, 7 ilmeğimi ördüm. Bir doluyorum şişime. 2 ilmeğimi bir alıp
kesiyorum. Bu kestiğim ilmeği de saydığımda 2, 3, 4, 5 düz örüyordum. Bakalım, bir önceki ajurum 5 ilmeğimin tam ortasına denk gelmesi gerekiyor. 3. ilmeğime denk gelmesi gerekiyor. 1, 2, 3 aşağı doğru baktığımda da ajurlu ilmeğim 3. ilmeğime denk geldiyse doğru yoldayım demektir. Şimdi tekrar burada örneğimi kuruyorum. Bir doladım, 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 1, 2 düz ördüm. Şuradaki 2 sabit ilmeğimi gördüm. Bir gizli artırma, 2 düz ör. Bir gizli artırma. Burada da hesaplayalım hemen. Bir önceki örneğime bakıyorum yukarı. Şu ilmeğim benim 3. ilmeğim olacak. İleri doğru sayıyorum. 1, 2, 3. Tabii şu 2 ilmeği bir alıp keseceğiz ya. Bunu bir ilmek olarak sayıyoruz. Dolayısıyla bu ilmeği de saydığımda 1, 2, 3, 4. Şuraya ben dolama yapacağım. Onun önünde de 4 ilmeğim var. Gizli artırmadan sonra 4 düz örüyorum. 1, 2, 3, 4. Bir dola, 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bu ilmeği de sayıyorum. 1, 2, 3. 3. ilmeğim aşağıdaki örneğime denk gelmiş oldu. 4, 5. Burada da doluyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Doladım. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 1, 2, 3 ilmek örmüş oldum. Gizli artırma yapıyorum. 2 sabit ilmeğimi örüyorum. Gizli artırma yapıyorum. Burada da hemen hesaplayalım. 3. ilmeğime denk gelmesi gerekiyor. 1, 2, 3, 4. Ne diyorduk? Bu 2 ilmeği 1 ilmek olarak saydığımızda baktığımızda 3 ilmek oluyor. 4 ilmek saydım. İleri doğru da 4 ilmeğim var. 1, 2, 3, 4. Bir doladım, 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 1, 2, 3. 3. ilmeğim ajurlu ilmeğime denk geldi. Doladım, 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 1, 2, doladım, 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Doladım, 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 5 ilmeğimi ördüm. Doladım, 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 2 sabit ilmeğime kadar 3 düz örüyorum. Bir gizli artırma. 2 düzümü örüyorum. Bir gizli artırma. 1, 2, 3, 4 düz ördüm. Doladım, 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 5 düz ördüm. Bir dola, 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 5 düz ördüm. Bir dola, 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 2 sabit ilmeğime kadar 3 düz örüyorum. Gizli artırma, 2 ilmeğimi örüyorum. Gizli artırma, 1, 2, 3 ilmek ördüm. Gizli artırmadan sonra bir dola, 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 1, 2, 3. ilmeğim aşağıdaki örneğime denk geldi. Doğru yoldayım. 4, 5. Bir dola, 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bu sırada da örneğimizi kurmuş olduk. Yine arka yüzden bütün ilmekleri ters olarak örüyorum. Örgümün ön yüzünde düz, arka yüzünde ters olarak örmeye devam edeceğim. 5 sıra yapıyorduk bunu. Sonra tekrar ajurlarımızın yerini değiştirerek tekrar kuracağız. Tabii örgümüzün ön yüzünde bu 2 ilmeğimizin sağında solunda artırmalar yapmayı unutmayalım. Şimdi devam edelim sıralarımıza. En son ajur çalışmamızı yaptıktan sonra aradaki düzleri de ördüm. Ön yüzden düz, arka yüzden ters olmak üzere. Yine tekrar baktığımda en son yaptığım ajurumun üzerindeki sırayı da saydığımda 1,
2, 3, 4, 5 sıra çalışmış oldum. Tekrar ajurları yerini değiştirerek modelimizi çalışacağız. Burada da ilk başta olduğu gibi başta 4 ilmek öreceğim. Zaten nasıl hesapladığımızı da anladık. Şu aşağıdaki örneğimi yukarı doğru baktığımda şu benim örneğimdeki ilmeğim. Bununla beraber ileri doğru 4 ilmek sayacaktık. Çünkü şunu zaten bir ilmek olarak sayıyoruz. Dolayıp şunun ikisini bir alıp kesiyoruz ya. Bunu bir ilmek olarak saydık. 1, 2, 3. ilmeğim aşağıdaki örneğime denk geliyorsa buraya dolama yapacağımı anlıyorum. Şimdi 4, 5. Bir dola, 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bu şekilde yine tekrar örneklerimizi yerleştirerek devam ediyoruz. 5 düz ördüm. Bir dola, 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Ve 1, 2 düz ördüm. Sabit 2 ilmeğimi gördüm. Bir gizli artırma, 2 düzüm örüyorum. Bir gizli artırma, aradaki 2 düzümü ördüm, bir gizli artırma yaptım. Burada yine çalışacağım ajuruma hesapladığımda bir önceki örneğimdeki ilmeğim ileri doğru baktığımda bu ilmekle beraber 4 ilmek olması gerekiyor. Ondan önce de 4 düzüm var. 4 düzü örüyorum. Bir doladım, 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 1, 2, 3. Yine bu doladığım ilmekle beraber 3. ilmeğim aşağıdaki örneğime denk geliyorsa doğru 4, 5. Bir dola 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Kestiğim ilmekle beraber 5 ilmek sayarak dola 2 ilmeği bir alıp kes şeklinde ajurlarımızı yerleştirelim. Şu iki sabit ilmeğimi gördüğümde onun önünde ve hemen diğer dibinde, sağında solunda daha doğrusu gizli artırmalar yapmaya devam edelim. Arka yüzden de arka yüze geçtiğimizde de bütün ilmekleri ters olarak örüyoruz zaten. Örnek çalışmamızı kurduktan sonra bir detay yine yok. Örgümüzün ön yüzünde bu iki ilmeğimizin sağında solunda artışlar yapıyoruz sadece. Yine sıralarımızı tamamlayalım. Sıralarımı tamamladım. Yeni örnek kurulumundayız. 1, 2, 3. 4. örneğimizi kuracağız. Burada da yine 4. örneği kurarken içe doğru yaptığımız ajur sayısıyla aynı şekilde olacak. Zaten sıralar birbirini takip ediyor. Burada ne yapmıştık? 7 düz örmüştük. Şu ortaya ajurumuzu çalışmıştık. Yine 7 düz öreceğiz. Ortaya ajurumuzu çalışacağız. Zaten nasıl hesaplandığını da anladığımızı düşünüyoruz. Bu modeli de kurduktan sonra yine aradaki düzleri öreceğiz. Arka yüzden ters, ön yüzden düz olarak. Tekrar model kurduğumuzda da bu defa buradaki gibi başta 4 düz öreceğiz. Yeni örnek kuracağız. Böyle robamız yeterli uzunluğa gelene kadar çalışalım, birkaç tane daha ajur. Bu dediğim gibi ajur aralığını, sıklığını sizler kendi tercihinize göre de ayarlayabilirsiniz. Mesela biz 5 ilmek arayla çalıştık ya. Yine bu aradaki sıralarımda 5 sıra. Siz bunu istiyorsanız 7 yapabilirsiniz. 9 yapabilirsiniz. Daha seyrek şekilde de yerleştirebilirsiniz. Şimdi baştan 7 ilmek düz öreceğim. Yeni örneğimizi kurmuş olacağız. 7 ilmeğimi ördüm. Baktığımda da bir önceki örneğim, bu ilmeğim ileri doğru bununla beraber 4 ilmek saymam gerekiyordu dolamam için. Dolamamı yaptım. Bu 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bu ilmeği bir olarak sayıyorum. 1, 2, 3. ilmeğim aşağıdaki örneğime denk geldiğinde tamamdır. 4, 5. Doladım. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Doladım. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 2 düz ördüm. Ve sabit 2 ilmeğimi gördüm. Bundan önce bir gizli artırma, 2 düzümü örüyorum. Bir gizli artırma. Yine bu gizli artırmadan sonra genelde 4 düz örüyoruz. Ondan sonra kolda ve arkada öyle denk geliyor. 4 düz örüyorum. Örneğimi çalışıyorum. Bakalım gizli artırmadan sonra evet 4 düz ördüm. Örneğimi çalıştım. Bu şekilde yine modelimizi yerleştiriyoruz. Hiçbir zorluğu yok zaten.
Ön yüzde bu iki düzümüzün sağında solunda gizli artırmalar yapmaya devam edelim. Örneğimizi yerleştireceğiz bu sırada. Arka yüzden bütün ilmekleri ters olarak öreceğiz. Ön yüzde bütün ilmekleri düz olarak öreceğiz. Gizli artırmalarımızı yapacağız. Yeterli uzunluğa gelene kadar hem de modelimizi çalışarak devam edelim. Sonra yine buluşalım. Robam için yeterli uzunluğa geldim. Aynı zamanda sırası geldiğinde modellerimi çalıştım. Baktığımda 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra örnek çalışmış olduk. Şimdi artık bu kadar roba uzunluğu bizim için yeterli. Gizli artırmalarımızı örgümüzün ön yüzünde 20 defa 20 sıra yapmış olduk. Bunu aynı zamanda nasıl anlarız? Yakayı ayırdığımızda biliyorsunuz 12 tane ön ilmeğimiz vardı. Bu 12 ön ilmeğine artı 20 gizli artırma ekleyince şu iki sabit ilmeğime kadar toplamda ön tarafta 32 tane ilmeğim oldu. 12 artı 20 eşittir 32 ilmek bulduğumuzda bu şekilde de gizli artırmalarımızı hesaplayabiliriz. Şimdi santim olarak da hemen bu roba uzunluğunun ölçüsünü vereyim. 13,5 14 santim arası çalışmış olduk. Örgümün ön yüzünde ilerleyeceğim. Hem aynı zamanda yeniden örnek kurma sıram geldi. 1, 2, 3, 4, 5 sıra örneğimden yukarı doğru sıralarım oluşmuş. Hem örneğimi kurarak aynı zamanda şu iki sabit ilmeğimden bir tanesini de bedeni bir tanesini kola dahil edeceğim. Sonra sadece kol çalışmamızı öreceğiz. Bunun için başta 4 ilmek düz örüyorum. Bir dola 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Kestiğim ilmeği de sayarak 5 düz örüyorum. Doladım. 2 ilmeği bir alıp kestim. 1, 2 düz ördüm. Artık artış yapmıyorum. Bu iki sabit ilmeğimden bir tanesini de örüyorum. Ve ön tarafta toplam 33 tane ilmeğim olmuş oldu. Burası isterseniz yardımcı şişe geçip de örebilirsiniz. Ben misinalı şişim uzun olduğu için yine aynı şişle devam edeceğim. Kol ilmeklerimi örüyorum. Bunun için başta sabit ilmeğimden bir tanesini de kola dahil edince örneğimden önce şu örneğimdeki ilmeğim ileri doğru bununla beraber 4 düzüm var. Hemen burada dolamamı yapıyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Kestiğim ilmekle beraber 5 düz örüyorum. Örneğimi kurarak ilerledim. Kolda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane örnek çalışmış oldum. En son 2 ilmeği kestikten sonra bu ilmeği de saydığımda 1, 2, 3, 4, 5 düz örmüş oldum. Bu iki sabit ilmeğimden bir tanesini kola dahil ettim. Şimdi örgümü çeviriyorum, ilerlemiyorum. Sadece bu kol ilmeklerimi öreceğim. Şuradaki. Kolda kaç tane ilmeğim var? Hemen onu sayayım. Arka yüzden bütün ilmekleri zaten bir detay yok. Ters olarak örüyorum. Örgümün arka yüzünden, kolumun arka yüzünden ördüm bütün ilmeklerimi ters olarak ve aynı zamanda şişimdeki ilmeklerim 53 tane. Bu birer ilmekleri de dahil edince kol ilmeklerim 53 ilmek oldu. Şimdi zaten örneğimizi de kurduk. Ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak öreceğiz. Sırası geldiğinde örneğimizi çalışalım. Bir dahaki örneğimizin kuruluşunu da yine göstereyim isterseniz. Sonra kol çalışmamız yeterli uzunluğa gelene kadar öreceğiz. Kol ilmeklerimi çalıştım. Aradaki ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak. Örneğimden yukarı doğru 1, 2, 3, 4, 5 sıramı ördüm. Tekrar burada ajur çalışması yapacağız. Şöyle sadece şu kısmı çalışıyorum. Örneğimizin aralarına yerleştirerek tekrar çalışacağız. Buraya baktığımda şu hemen kenara yapmayacağım. Zaten dikişe gelecek. Önemli değil. Şu bir önceki örneğime baktığımda bu benim örneğimdeki ilmeğim. Bununla beraber 4 ilmek sayıyorduk. 1, 2, 3, 4. Çünkü bunu ikisini bir alıp kesiyoruz ya 3 ilmek olarak kabul ediyorduk. 4 ilmek saydıktan sonra buraya dolama yapacağım. Ondan da ileri doğru saydığımda 2, 4, 6, 8 ilmek düz örüyorum. Bu zaten hep değişmeden devam edecek. Bir dahaki ajurumu kurduğumda 5 düz öreceğim. Şimdi 8 düz örüyorum. 8 ilmek düzümü ördüm. Bir doladım. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 1, 2, 3. ilmeğim.
alttaki örneğime denk geldi. 4, 5, bir dola, 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bu şekilde yine örneğimizi kurarak devam edelim. Yine aradaki düzleri örelim. Bir sonraki örneğimizde zaten sıralamalar aynı şekilde denk gelecek. Burada 5 düz örmüştüm. Ajurumu çalışmıştım. Bu sırayı tamamladıktan sonra aradaki düzleri yapacağız ya. Yeni ajurumuzda yerini değiştirdiğimizde yine 5 düz öreceğiz. Ajurumuzu çalışacağız. Tekrar ajur çalışmasını yerini değiştirdiğimizde de 8 düz öreceğiz. Ajurumuzu çalışacağız. Zaten hesaplamayı da anladık. Kolumuz yeterli uzunluğa gelene kadar çalışalım. Şurayı. 53 ilmek. Kol çalışmamda yeterli uzunluğa geldim. İçeriden ters sıralarımı saydığımda 48 sıra çalışmış oldum. Santim olarak baktığımda da 15 santim çalışmış olduk. Şöyle 15 santim. En son örneğimi kurmuşum. Ve yukarı doğru 5 sıra ördük ya. 5 sıra ön yüzden düz arka yüzden ters olarak. Tabi bunun bir önemi yok aslında. Siz kol çalışmanızı istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Biraz daha uzun, biraz daha kısa fark etmez. Şimdi örgümün ön yüzünden geçerken 53 ilmeğimiz vardı. 13 ilmek eksiltelim, 40 ilmeğe düşürelim kol çalışmamızı. Sizler isterseniz örgünüzün arka yüzünden geçerken de eksiltme yaparsınız. Ön yüzünden de yine o fark etmez. Kesmeyi yapacağız. Sonra hemen diğer sırada bütün ilmekleri keseceğiz. Hepsini kapatacağız yani. Şöyle ki ilk ilmeği aldım. Yanında hemen 2 ilmeği bir alıp kestim. Eksiltmemi yaptım. 3 ilmek ördüm. Bir tane eksiltme yaptım. 2 tane ördüm. Bir eksiltme yaptım. Arada kaç ilmek örüp sonra kesme yaptığımızın bir önemi yok. Mesela burada 2 ilmek ördüm. Bir eksiltme yaptım. 2-3 tane örelim, eksiltme yapalım şeklinde kolumuzda 40 tane 38-40 ilmek arası kalabilir. Bunu da yine kendi şu bilek kısmındaki darlığı nasıl istiyorsanız ona göre ayarlayabilirsiniz. 40 ilmeğe düşüreceğim ben. Şimdi 3 tane örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Ara ara keserek ilmeklerimi 40 ilmeğe düşürdüm. Şimdi burada bütün ilmeklerimin hepsini kesiyorum. Bildiğiniz kesme tekniğiyle de kesebilirsiniz. O da fark etmez. Kol ilmeklerimizi keselim. Şimdi diğer kol çalışmamı yapacağım. Bunun için ipimi bağlayacağım. Tabii ne yapmıştık? Ön taraftan ilerlemiştik. İlerlerken modelimizi kurma sırasındaydık. Geldik. Buradaki kolu ördük. Şimdi ipi buradan bağlayacağız. Ve yine modelimizi kurarak ilerleyeceğiz. Ve sıramızı takip edeceğiz. Şöyle baktığımızda kolu şöyle yaptığımızda artık beden örgülere geçtiğimizde buna dikkat edelim. Benimle aynı sayılarda çalışıyorsanız zaten ben hesapladım. Burada 2 tane ilmek artırmam gerekiyor. Eğer siz farklı ölçülerde çalışıyorsanız hesaplarsınız örneğiniz nasıl denk geliyor. Eksiltme yapabilirsiniz veya 1-2 tane artırma yaparsınız koltuk altında. Hiç fark etmez, belli bile olmaz. İpimi buradan bağlayacağım. Şu şekilde. Bir tane ilmeğimi örmüş oldum. Şu koltuk altına gelen yerde zaten şu anda ajur çalışmayacağım. Artırma yapacağımı söylemiştim 2 tane. Bu ilmekten sonra bir gizli artırma yapalım şu şekilde. Örüyorum. Şuradaki ajur çalışmama bakıyorum. Onu takip edeceğim. Önüne doğru 4 ilmek hesapladığımda şu ilmeğimle beraber burada dolama yapıyordum biliyorsunuz. Şimdi artırma yapmak istiyorum ya, bu 2 ilmeği bir alıp kesecektik. Burada kesme yapmayalım, hem de artırma yapmış olalım. Devam ediyorum. Şimdi 3 ilmeğim var. Bundan önce bir doladım. Bu ilmeğimi saydığımda kestiğim ilmeği de saymış olarak kabul ediyordum ya. Burada kesmedim zaten. 1, 2, 3. ilmeğim aşağıdaki örneğime denk geldi. Tamam, ayarlamış oldum. Sonraki sıralarda bu koltuk altına gelen yerde de ajurumuzu çalışacağız. Artık örneğimizi yerleştirerek ilerleyebiliriz. Koltuk altı ayarlamasını yaptık. 2 tane artırma yapmış olduk burada. 4, 5 düz ördüm. Bir dola, 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 düz ördüm. 2 ilmeği bir alıp doladım tabii. Bir alıp kesiyorum.
Diğer koltuk altına doğru geldim. Burada da bir artırma yapalım. Kol çalışmasına geçmeden. En son örneğimin üzerindeki 3. ilmeğimdeyim. 3 düz ördüm. 4, 5, bir doladım. Burada 2 ilmeği bir alıp kesmeyelim. Artırma yapacağız ya. Bir tane alalım. Örüp geçiyorum burada. Zaten koltuk altına gelen yerde diğer tarafta olduğu gibi ajur çalışmamıştım. 2 ilmeğimden bir tanesini arkaya dahil ettim ve kol çalışmam için ilmeklerime başlıyorum. Kol kısmındaki ajur çalışmama baktığımda başta 5 düz örüyorum. Diğer taraftakiyle aynı sayılarda olacak zaten. Bir doladım, 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Kol ilmeklerimi hem örneğimi kurarak ilerledim. Buradaki 2 sabit ilmeğime geldim. Buradan bir tanesini de kola dahil ettim. En son doladım. Kestiğim ilmeği de saydığımda 1, 2, 3, 4, 5 düz örmüş oldum. Örgümü burada çeviriyorum. Kol için 53 tane ilmeğim vardı biliyorsunuz. Bu ilmeklerimi yeterli uzunluğa gelene kadar aynı diğer kolda çalıştığım gibi yapacağım. Burayı da tekrar göstermeme gerek yok. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Bütün ilmekleri olduğu gibi örüyorum. Ön yüze geçtiğimde de zaten nasıl olsa örneğimizi kurmuş olduk. Ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak 5 sıra örüyoruz. Sonra tekrar ajur yerleştirdiğimizde hatırlarsınız diğer kolda olduğu gibi başta 8 düz örüyordum. İlk ajurumu yapıyordum. Ya da zaten hesaplayarak da modelinizi kurabilirsiniz. Şimdi sadece buradaki şu 53 ilmeğimizi çalışalım kol için. Sonra kol ağzına geçerken 13 tane ilmeğimizi kesiyorduk. 40 ilmeğe düşürüyorduk. Sonra bütün ilmekleri kesip kapatıyorduk. Bu kolu da çalışalım. Diğer kol çalışmamı da tamamladım. Şimdi kol çalışmalarımız bitti. İpimi buradan ön taraftan koltuk altından bağlıyorum. Örgümün ön yüzü bende olacak şekilde. Biliyorsunuz diğer koltuk altında örneklerimin yan yana denk gelebilmesi için 2 tane artırma yapmıştık. Burada da koltuk altına doğru gelirken kesmem gereken yerde kesmeyip örüp geçmiştim. Haliyle orada artırma olmuş oldu. Burada da bir artırma yapacağız. Bu koltuk altı için de 2 tane artırma yapmış olacağız. Şimdi ipimi şöyle taktım. Burada bir gizli artırma yapalım. 2 tane artırmamızı tamamlamış olalım. Roba uzunluğu için aslında 20 artışlar yapmıştık ya. 21 defada yaptığımızda aslında örneklerimizin sıralaması denk gelirmiş. Tekrar çalışırsam 21 defa gizli artırma yaparım bu hırka için. Şimdi şu aşağıdaki örneğim yukarı doğru bu ilmeğimi buluyorum. Bununla beraber 4 ilmek sayıyordum. Ve şurada dolama yapacağım. Şu şekilde baktığımda 4 ilmeğim burada, dolamamı yaptım. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Kestiğim ilmekle beraber 5 düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bir doladım. 2 ilmeği bir alıp kestim. Örneğimi kurarak ön taraf için çalışıyorum şimdi. Artık sadece beden örgüleriyle örüp ilerleyeceğiz. Bu sırada geçerken örgümüzün iç yüzünde zaten hiçbir işlem yok. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Aynı zamanda koltuk altımızda birleşmiş olacak. Hırkamızın beden örgüsüyle ilerlediğimizde ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak örüyoruz şimdi. Sırası geldiğinde yine beraber örneğimizi kuralım. Arka yüzden bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum.
arka yüzünden bütün sıramı ördüm. Şimdi koltuk altı birleşmesi de olmuş oldu. Örgümün ön yüzünden geçerken de hiçbir işlem yok. Nasıl olsa şurada sıramızı, model sıramızı kurduk. Ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak beden örgümüzü şimdi örelim 5 sıra. Yeniden örnek çalıştığımızda beraber devam edelim. Hırkamızın bedeninde 135 tane ilmeğimiz var. Şimdi ön yüzden sıralarımı tamamladım. 5 düz ördüm. Arka yüzden baktığımda da 1, 2, 3, 4, 5 sıra tersimi tamamlamış oldum. Tekrar ajur modelini çalışacağız. Ne yapıyorduk? Başta 7 örüyordum. Sonra tekrar ajur çalışmasını yapıyordum. Bunu tamamladıktan sonra aradaki yine düzleri ördüğümüzde tekrar yerini değiştirdiğimizde örneğimizin 4 düz örüyorduk. Sonra tekrar ajur çalışıyorduk. Bu sıralama değişmeyecek zaten. Örelim, burada modelimizi kuralım. Koltuk altına gelecek yerde de yine ajur modeli çalışacağız. Orayı göstereyim. Sonra bizler örüp devam edelim. Bir detay yok zaten, sadece sırası geldiğinde örneğimizi kuracağız. Onun dışında hırkamızın bedenini örüp devam edeceğiz. 7 ilmek düz ördüm. 1 dola, 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 1, 2, baktığımda koltuk altına gelen yerde zaten kestiğim ilmeği de sayarak 5 düzümü örüyorum. Dola kes yapıyorum. Bu sıralamayı takip ettiğimizde de koltuk altına yine örneğimizi yerleştirmiş olduk. İlerleyelim. Burada da aynı şekilde olacak. Hırkamı beden örgüleriyle örüp tamamladım. Tam 18 santim çalışmış oldum. Koltuk altından bu ördüğüm yere kadar ters sıralarımı saydığımda şu içeriden belli oluyor. Sıralarımı da saydığımda 54 sıra çalışmış oldum. Sizler isterseniz bunu 60 sıraya da tamamlayabilirsiniz. Uzunluğunu, hırkanızın uzunluğunu kendi tercihinize göre ayarlayabilirsiniz. Genişliğine göre bakarsınız. Biraz daha uzun çalışayım derseniz bir örnek daha yerleştirebilirsiniz. Ben şimdi burada bütün ilmeklerimi keseceğim. Sonra örgümüzün kenarında biye çalışmamız olacak. Bütün ilmeklerinizi kesebilirsiniz. Bildiğiniz gibi kesme yöntemini kullanın. Şu şekilde. Bütün ilmeklerimi kestim. Şimdi kenardaki biye çalışması için önce kollardan başlayalım. Bu koldaki çalışmayı ben yaptım. Önce şuradaki biye çalışmasını, sonra ilmek toplayıp bu kenarındaki fırfır detayını yapıyoruz. Buradaki çalışma için, teknik için iki tarafı boş çorap şişimiz olursa elimizde çok daha rahat ve pratik bir şekilde ilerleriz. Eğer böyle bir şişiniz yoksa, misinalı iki tarafı boş ya, misinalı şişi de aynı mantıkla kullanarak yapabilirsiniz. Çekiştirerek yaparsınız, kablolu olduğu için sizi belki biraz uğraştırır ama misinalı şişle de yapabilirsiniz aslında. Ya da normal şişle biye çalışması nasıl olur dediğinizde belki farklı videolarda çalışan arkadaşlarım anlatmışlardır normal şişle biye çalışmasını. Oradan da faydalanabilirsiniz. Ama iki tarafı boş çorap şişi elinizde olursa 3 olur, 3,5 olur, 4 numara olur, hiç fark etmez. Sonuç olarak örgümüzün kenarlarında çalışacağız. Yarım numara farklı olsa da hiç örgümüzü etkilemez. Şimdi bunun için şu kolumuzda çalışalım. Şişimize 3 tane ilmeğimi atıyorum. İpimi burada bağlıyorum. Biye çalışmamız 3 ilmekten oluşacak. Hem biyeyi örüp hem kol kenarına çalışacağımız için de şimdi en uç kısımdaki şu zincir gibi görünen hattımız var ya, tek telinden batacağım. Daha rahat ilmekleri alabilmek için. Tek telinden şu şekilde battım. Girdim buradan. Şu an şişimde 4 tane ilmeğim görünüyor. İlmeklerimi şişimin diğer ucuna doğru kaydırdım. Ve örmeye başlayacağım. Sürekli düz örgülerle öreceğiz. Hiç örgümüzü çevirmeden örgümüzün ön yüzünde kalarak ilk ilmeği birinci düz, ikinci düz. Şu an şişimdeki bu iki ilmeği de bir alıp ikisini üçüncü düz olarak ördüm. Şimdi şu şekildeyken yanındaki sıralarımı takip edeceğim. Kolumdaki kestiğim detay var ya, bu tek telinden girdim.
Bu hattımın sırasını takip ediyorum. Yine şişimde 4 tane ilmeğim oldu. Ve örgümü çevirmedim farkındaysanız. İlmeklerimi şişimin ucuna doğru kaydırdım ve yine 3 düz öreceğim. 1 2 üçüncü ve dördüncü ilmeği de bir alıp örüyorum. 3 düz çalışmış oldum. Sıramı takip ediyorum. Şu hattım, sıra sıra görünen hattımın hemen yanındaki telinden girdim. Şu an şişimde 4 tane ilmeğim görünüyor. İlmeklerimi şişimin ucuna doğru kaydırdım ve örüyorum. İpim de sürekli arkada düz olarak örüyorum. Üçüncü ve dördüncü ilmeği bir alarak ördüm. 3 tane düz çalıştım. Sıramı takip ediyorum. Şişimi kaydırdım. 4 tane ilmeğim oldu. 1 2 üçüncü ve dördüncü ilmeği de bir alarak örüyorum. Sıramı takip ediyorum. Çok kolay ve zevkli bir çalışma. Hiçbir zorluğu yok. Elimizde böyle iki tarafı boş çorap şişi olduktan sonra rahatlıkla örüp ilerlersiniz. Tekrar sıramı takip ediyorum. Şu şekilde 4 tane ilmeğim oldu. Sıramı takip ediyorum. Örgümü hiç çevirmiyorum. Sürekli örgümün ön yüzü bende kalıyor. Düz örgülerle yapıyorum bu biye çalışmasını. Şu şekilde ortaya çıkmaya başladı. Birinci ilmeğim, ikinci ilmeğim, 3 ve dördüncü ilmeğimi bir alıp düz olarak örüyorum. Sıraya takip ediyorum. Şöyle iki teline birden takmıyorum. Çok sıkı olur. Hem de gerek yok. Şuraya tek teline girmem benim için yeterli. Şişimde 4 tane ilmeğim oldu. 1 2 ilmeğimi ördüm. 3 ve dördüncüyü beraber alıp örüyorum. Biye çalışmasını sıramızı takip ederek devam edelim. Sonra 3 ilmeği bir alıp keseceğiz. Yine orayı da gösteririm. İlerledim. Şurada son bir ilmeğim kaldı. Onu da geçiriyorum. İkisini bir alıp kestim. Burada örgümü çeviriyorum. İsterseniz tığ yardımıyla 3 ilmeğin içinden birden geçirebilirsiniz. Ya da benim gibi şöyle üçünü birden alıp örebilirsiniz. Bir kere daha şöyle geçirip sabitliyorum. Kol ucundaki biye çalışmasını tamamlamış olduk. Görüntümüz bu şekilde ön yüzden, arka yüzden hemen fırfır çalışması için buradan ilmek toplayacağız. Yaptığımız biye çalışmasının 3,5 numaralı şişimi alıyorum normal. Ve yaptığımız biye çalışmasının arka tarafında görünen şu düz hattım var ya. Şöyle. Buralardan ilmek toplayacağım. İlk noktadan girdim. İsterseniz tığ yardımıyla da toplayabilirsiniz ilmeklerinizi. Nasıl kolayınıza geliyorsa. Her sırayı takip ettiğimde zaten kol ucunu keserken 40 ilmeğimiz vardı. Yine aynı şekilde o civarlarda ilmek toplayacağız. Şu noktalardan giriyorum. İlmek topluyorum. Sıramı takip ediyorum. Her sıradan bir tane çıkarıyoruz. Örgüye başlarken bir ör bir gizli artırma yaparak da artırmalar yapacağız. O fırfır görüntüsünü verebilmek için tabii ki. Sıramı takip ederek bütün ilmekleri çıkaralım. Bütün ilmeklerimi topladım. Diğer kolda ben 40 ilmek toplamıştım. Burada da yine simetrik olsun diye, aynı orantıda olsun diye 40 ilmeğimi topladım. Sizin de örgünüzde 1-2 ilmek eksik olur, fazla olur. Bu hiç önemli değil. Buna takılmayalım. Şimdi örgümü çeviriyorum. Arka yüzündeyim. İlk ilmeğimi şöyle bir ördüm. Yanında hemen bir gizli artırma yapıyorum. Bir örüyorum. Bir gizli artırma. Ters olarak örüyorum. Örgümün arka yüzünden ters, ön yüzünden fırfır çalışmamı düz olarak yapacağım. Bir ördüm, bir gizli artırma. Gizli artırmaları bildiğiniz şekilde de yapabilirsiniz.
Gizli artırmalarınızı bildiğiniz şekilde yapabilirsiniz. Şu şekilde örüşüme de takılmayın. İlmekleri toplarken şimdi alış şeklim bana ters geldi. Düzelterek örüyorum. Dediğim gibi arka yüzden ters, ön yüzden düz olarak öreceğiz. Şimdi bir ör, bir gizli artırma şeklinde bu sırayı tamamlayalım. İlmeklerimi örerek bir ör bir gizli artırma şeklinde tamamladım. Haliyle ilmeklerim iki katına çıktı. Bir hayli çoğaldı. Bu aşamada ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak öreceğiz. Başka bir detay yok. Sonra bütün ilmekleri keseceğiz. Kaç sıra öreceğiz onu söyleyeceğim. Şu gizli artırmaları da kapalı olarak örmeye dikkat edelim. Delikli ajurlu bir görüntü olmasın. Kaç tane ilmeğimiz oldu şişimizde, bunun bir önemi yok. Nasıl olsa fırfır detayı var. İlla bir sayı kuralı yok. Sonuç olarak ilmeklerimiz biraz daha çoğalmış olacak. Birkaç sıra örelim, sonra bütün ilmekleri keselim. Kaç sıra ördüğümüzü söyleyeceğim. Sıralarımı tamamladım. 3 sıra çalışmış oldum. En son artırmamızı yaptık ya. Ön yüze geçtiğimde ön yüzden ördüm 1, arka yüzden ördüm 2, ön yüzden ördüm 3. Bu fırfır çalışmasının uzunluğunu da yine siz kendi tercihinize göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle arka yüzden görüntümüz bu şekilde görünüyor. 1, 2, 3 sıra tersim göründüğünde ben ilmeklerimi keseceğim. Sizler isterseniz 2 sıra daha fazla örebilirsiniz. Uzunluğumuz bu şekilde benim için yeterli. Şimdi burada bütün ilmekleri keseceğim. Başka bir detay yok. İlmeklerimizi keselim. İlmek alış şeklinize göre ön yüzden kesersiniz, arka yüzden kesersiniz. Bunun da bir önemi yok. Kendi örgünüze göre, ilmek alış şeklinize göre hareket edersiniz. Bütün ilmeklerimi kestim. İpimi de biraz uzun bıraktım ki dikişte kullanmak için. Örgümüzü ters yüzünü çevirip şöyle bildiğiniz dikişli en uç kısımdan başlayıp fırfır detayından itibaren koltuk altını tamamen normal dikişle birleştirelim. Şimdi beden çevresindeki biye çalışmasını yapalım. Bunun için örgümüzün ön yüzü bizde olacak şekilde hemen yakanın uç kısmından başlayacağız. Buradan gelip etek ucunun etrafını dönüp yukarı doğru buradaki yakada bitireceğiz biye çalışmasını. Bunun için yine iki tarafı boş çorap şişimi aldım. 3 tane ilmek atıyorum. İpimi burada bağlıyorum. İlmekleri şişime attım, ipimi de bağladım. Burada örgümün ön yüzü bende olacak şekilde hemen bu yakanın uç kısmından başlayacağımızı söylemiştim. En kenardan değil de onun yanındaki şu hattımız var ya, orası biraz daha düzgün. Oradan şişime 4. ilmeğimi elde ederek kenarına biye çalışmamı yapmaya çalışacağım. Burada her sıraya batarsak biye çalışmamızda esnek bir görüntü olur. Her sıraya batıp zaman zaman da birer tane atladığımızda daha düzgün bir görüntü elde ederiz. Şimdi 3 ilmeğimi attım. Şöyle de girebilirsiniz. 4. ilmeğimi bu şekilde elde ettim. İlmeklerimi kaydırdım ve örmeye başlıyorum. İpim arka tarafta olacak şekilde 3 düz öreceğim. 1 2 hırkamın kenarından aldığım ilmeğin ve şişimdeki ilmeğin ikisini bir yaptım. 3. ve 4. ilmeğimi bir alarak düz olarak ördüm. Yanındaki şu hattıma giriyorum. Tek teline battım. 4 tane ilmeğim oldu. İpim sürekli arka tarafta. 1 2 ilmek düz ördüm. 3. ve 4. ilmeğimin ikisini bir alıp örüyorum. Mesela burada bir tane atlayalım. Hemen yanındaki sırayı değil de bunun bir altındaki sıradan girdim. 4. ilmeğimi bu şekilde elde ettim ve örüyorum şimdi. 1 2 3. ve 4. ilmeğimi bir alarak örüyorum. Sıramı takip ediyorum. Şurada. Üçüncü ve 4. ilmeğimi bir alıp örüyorum. Sıramı takip ediyorum yine. Buradan 4. ilmeğimi oluşturdum. Şişimi ucuna kaydırdım, ilmeklerimi örüyorum. Burada bir tane atlayalım. Buraya değil de bir altındaki noktadan girdim. Sıramı takip ediyorum. Şuradan 4. ilmeğimi oluşturdum.
İkisini bir alıp ördüm. Şöyle kontrol edelim. Esnekliğine bakalım. Çok esnek olmasın. Tabii ki böyle kenarı da toplanmasın. Buna dikkat edecek şekilde bu biye çalışmasını örelim. Şimdi sıramı takip ediyorum. Çok kolay bir teknik, anlaşılır olduğunu düşünüyorum. Şimdi bir tane atlıyorum. Sıramı takip ediyorum. Birinci ilmeğim, ikinci ilmeğim, 3 ve 4. ilmeği ikisini bir alıp örüyorum. Ön tarafı bu şekilde etek ucuna kadar inelim. Şu şekilde hattımız biraz daha düzgün duruyor. Yanındaki sıradan ilerlediğim için. Şimdi aşağı doğru inelim. Etek ucunda da her sırada bir batalım. Kol ucunda her sıraya batmıştık ya. Burada şu zincir gibi görünen her hattımızın sırasını yapabilirsiniz. Ben oraya çalışması için hırkamın ön tarafını tamamladım. Şimdi etek ucuna doğru geçiyorum. Burada sıramı takip ederek ilerlediğimde zaten zor olmuyor. Hemen 4. ilmeğimi yapmış oldum. Örmeye devam ediyorum. Etek ucunda da şuradaki yerlerden girerek yapıyorum. Tüm hırkamın çevresinde biye çalışmasını tamamladım. Etek ucunu da yine aynı şekilde. Etek ucunda dediğim gibi yine arda arda yaptım. Sonra ön taraf için tabii ki 2 tane yaptım, 1 tane atladım diyebilirim. Siz kendi örgünüzün esnekliğine göre buraya karar verebilirsiniz. Şöyle bir çalıştığımda çok esnek bir görüntü de değil. Çok böyle toplanan, kasan bir görüntü de olmadı. Bu şekilde tamamladım. Diğer ön tarafı da aynı şekilde tamamladım. Yaka ucuma geldim. Tüm çevresini yapmış oldum. Buradan başladık. Etek ucundan geldim. Burada bitirdim. Son defa şuradan öreceğim. Ve burada 3 ilmeğin hepsini birden keseceğim. Evet. Tamamlamış olduk. Şimdi hırkamızın bütün çevresinden ilmek toplayacağız. Fır detayını çalışacağız. Etek ucunda da aynı şekilde. Bunun için misinalı şişe ihtiyacımız var. Çünkü zaten ilmekleri toplayacağız bütün yaka çevresinden. Yakayı sonra ön, pat ve etek ucundan bahsediyorum. Sonrasında ilmek artıracağız fırfır detay için. Bir hayli ilmeklerimiz çoğalacağı için misinalı şiş edinirseniz çok daha iyi olur. Rahat bir şekilde örerseniz ilmekleriniz daha rahat bir şekilde şişinize sığmış olur. Şimdi örgümün yine ön yüzü bende kalacak şekilde şöyle çevirdim buradan iç tarafa. Baktığımda şu biyemin hemen en ucundaki şuradan bahsediyorum. Buradan değil de şuradan. İlmeklerimi ben buradan toplayacağım. Biyemin içine kıvrılan şöyle sıra sıra birbirini takip eden düz hattım var ya, kolda yaptığımız gibi.
Hırkamızın bütün sırasını takip ederek ön taraflardan ve etek ucundan olmak üzere ilmeklerimizi hırkamın bir yaka ucundan başladım, geldim etek ucundan devam ettim. Diğer yaka ucuna kadar bütün ilmeklerimi topladım. Gördüğünüz gibi yaka kısmından toplamadık. Buradan sonradan ilmek çalışacağız. Bağcık çalışması yapacağız aynı zamanda. Şimdi öndeki detayı tamamlamamız gerekiyor. Bütün ilmekleri topladık. Topladığımız ilmeklerin de sayısı önemi yok. Herkesin örgüsüne göre değişebilir. Zaten örgüdeki fırfır detayı olacağı için çok da önemli bir standart sayısı yok açıkçası. Şimdi örgümüzün aynı kolda olduğu gibi iç yüzünden geçerken bir ör bir gizli artırma yap şeklinde devam edeceğiz. Ama baştaki 2 ilmeğimi örüyorum. Sonra gizli artırma yapıyorum. Hemen şu yakanın uç kısmında çok fırfır detayı yığılsın istemediğim için başta 2 ör bir gizli artırma yap şeklinde örelim. 2 ördüm bir gizli artırma yaptım. 2 ördüm bir gizli artırma yaptım. 2, 4, 6 tane ilmeğimiz olmuş oldu. Şimdi bir tane örüyorum. Bir gizli artırma yapıyorum. Bir ör. Bir gizli artırma yap şeklinde bütün ilmeklerimizi örüyoruz. Ta ki şişimizde 4 tane ilmeğimiz kalana kadar bir örelim. Bir gizli artırma yapalım. Tabi bu haliyle de ilmeklerimiz bir hayli çoğalmış olacak. Bir ördüm, bir gizli artırma yaptım. Gizli artırmaları şöyle çapraz bir görüntü verip yapıyorum. Ya da sizler bildiğiniz gibi de gizli artırma yapabilirsiniz. Aynı zamanda ters örgülerle örüyoruz. İç yüzündeyiz ya. Dış yüzüne geldiğimizde bütün ilmekleri düz olarak öreceğiz. İç yüzden de ters olarak öreceğiz. Bir gizli artırma, bir ilmek ters örüyorum. Bu kadar. Bir ör, bir gizli artırma yap şeklinde şişimde 4 tane ilmeğim kaldı. En son bir tane gizli artırma yaptım. Burada 2 ilmek örüyorum. Bir gizli artırma yapıyorum. Son kalan 2 ilmeğimi örüyorum ve artırma işlemini tamamlamış oluyorum. Artık ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak öreceğim. Yine uzunluğu da koldaki olduğu gibi 3 sıra öreceğim. Bunu yaparken de yaka kısmına geliyoruz ya. Şimdi örelim, ilerleyelim. Şişimizde tam 4 ilmeğimiz kalana kadar. İlk ilmeği örmeden alalım. Ön yüzden bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Yaptığım gizli artırmalar da dahil. Hepsini düz olarak örelim. Örgümün ön yüzünden ilerledim. Bütün ilmeklerimi düz olarak ördüm. Şişimde 4 tane ilmeğim kaldı. Örmüyorum. Örgümü çeviriyorum. Devam etmiyorum. Bu 4 ilmek şişimde bekliyor. Döndükten sonra ilk ilmeği örmeden şişime geçiriyorum ki delik oluşmasın. Şöyle örmeden şişime geçirdim boş olarak ve biraz da sıkı tutuyorum örgüme başlarken. Ters örgülerle devam ediyorum. Yine diğer tarafta da 4 ilmeğim kalana kadar. Şimdi ikinci sırayı geçmiş oluyoruz. Artırdıktan sonra ön yüzden ördüm bütün ilmekleri düz. Şimdi arka yüzden örüyorum bütün ilmekleri ters. Devam edelim. İlerledim. Bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm. Örgümün sonunda 4 tane ilmeğim kaldı. Çeviriyorum. Yine ilk ilmeği örmeden alıyorum. Düz olarak ipim arka tarafta. Biraz da sıkı tutuyorum ki delik oluşmasın. Bu yüzden bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Örgümün başındaki dönerek örmediğim bu 4 ilmeğimi de örüyorum bu sırada. Örgümün sonuna kadar düz örgülerle ilerleyelim. Bu sırayı da geçince 3. sıra örmüş oluyoruz ve arka yüzde bütün ilmekleri keseceğiz. Bu fırfır detayın uzunluğu benim için yeterli olacak. Kolda da 3 sıra çalışmıştım. Yine buradaki pat çalışması olarak yaptığımız fırfır çalışmasında da 3 sıra yapacağım. Sizler tercihinize göre 4 sıra, 5 sıra, 6 sıra yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış bir detay. Ben bu şekilde çalışacağım. Sizler bunu istiyorsanız biraz daha uzun çalışabilirsiniz. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ördüm. Dediğim gibi örmedim. Bu 4 ilmeğimi de düz örgüyle ördüm. Örgümü çeviriyorum ve bütün ilmeklerimi kesmeye başlıyorum. Şimdi burada bütün ilmeklerimizi keselim. Bu tarafta da yine örmeden döndüğüm 4 ilmeğim vardı. İlerleyeceğiz. Bu 4 ilmeği de yine keseceğiz. Şurada.
yakamızın çevresindeki fırfır detayını tamamlamış olacağız. İlmeklerimi kestim. Kenardaki fırfır çalışmamızı tamamlamış olduk. Şurada daha yaka kısmına doğru dar bir fırfır çalışması istediğimiz için geri dönüşler yapmıştık. Bağcık çalışmasını yapacağız. Aynı zamanda yaka çevresinde de biye çalışmasını yapmış olduk. Bunun için yine iki tarafı boş çorap şişine ihtiyacım var. Elinizde olan 3 numara olur, 3,5 numara olur, 4 numara olur, fark etmez. Şu an benim elimde 3,5 numaralı iki tarafı boş çorap şişim var. Bağcık çalışması için 3 ilmek atıyorum. İpimi burada bağlıyorum. İlmeklerimi şişimin diğer ucuna doğru kaydırıyorum. Bu 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpim arka tarafta. 3 düz örüyorum. Örgümü hiç çevirmiyorum. Şu şekilde hiç çevirmiyorum. İlmeklerimi şişimin diğer ucuna kaydırıyorum. İpim yine sürekli arkada kalıyor. Bu 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bağcığım yeterli uzunluğa gelene kadar bu şekilde yapacağım. 3 düz ördüm. İlmeklerimi şişimin ucuna kaydırdım. 3 düz örmeye devam ediyorum. İpim sürekli şöyle gördüğünüz gibi arka tarafta. 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ve sonra ilmeklerimi şişimin diğer ucuna doğru kaydırıyorum. Devam ediyorum. Bağcık çalışmamız ortaya çıkmış oldu. Bu teknikle örerek yeterli uzunluğa gelene kadar bağcığımızı yapalım. Sonra birleştirerek yakasında hırkamızın biye çalışmasına devam edeceğiz. Bağcığım için yeterli uzunluğa geldim. Yaklaşık 20 santim çalışmış oldum. Yine bu bağcığın uzunluğunu siz kendi tercihinize göre ayarlayabilirsiniz. Ne yapıyorduk? 3 ilmeğim şu an şişimde. Hemen örgümü aldım. Örgümün ön yüzü bende. Şu yakamın en uç kısmından şuradan bakıyorum. Şuradan telini aldım ve 4 ilmek oluşturdum şişimde. İlmeklerimi yine şişimin ucuna kaydırdım ve örüyorum. 1 2 ilmeğimi ördüm. 3 ve 4. ilmeğimi ikisini bir alıp örüyorum. Aynen bu kol ağzında ve çevresinde yaptığım gibi yapacağım. Sıramı takip ediyorum. Uygun yerden şuradan 4. ilmeğimi elde ettim. 1 2 3 ve 4. ilmeği ikisini bir örüyorum. Sıramı takip ediyorum. İki ilmeğimi düz olarak ördüm. 3 ve 4. ilmeği ikisini bir alıp düz olarak örüyorum. Yakamın çevresine baktığımda şöyle sıra sıra duran ilmeklerin belli zaten. Her birinden girerek bu yaka çevremizin biyesini de oluşturalım. Sonra diğer taraftaki bağcık çalışmasını yapacağız. Görüntümüz şu şekilde oluyor. Devam edelim bizler. Devam ettim. Bağcığımı çalıştıktan sonra biye kısmına geçtim. Yaka çevremi ördüm. Şöyle sonuna doğru geldiğimde bu kısmı da beraber yapalım.
Sıramı takip ediyorum. Şurada. Şişimi geçirdim ve örüyorum. 2 ilmeğimi beraber örüyorum. Son kez 4 ilmek olarak burada çalışalım. Son 2 ilmeğimi bir alıp örüyorum ve tekrar ilmeklerim 3 ilmeğe düşüyor. Şimdi artık sadece bağcık çalışması olarak devam ediyoruz. Diğer tarafta kaç santim çalıştıysak buradaki bağcığımızı da 20 santim 21 santim civarı çalışalım. Sonra 3 ilmeği birden kesiyoruz. Bu kadar basit, hırkamızı tamamlamış oluyoruz. Evet, bağcık çalışmamı da tamamladım. 3 ilmeği birden alıp kestim. Sonra ucunda kalan ipi iğne veya tığ yardımıyla içine doğru çekersiniz. Ondan sonra temizlersiniz. Sağındaki solundaki ipleri de iğne veya tığ yardımıyla içine çekip temizlersiniz. Bu haliyle hırkamızı tamamlamış olduk. Büyüklüğü yaklaşık 2 yaşa kadar uyumlu oldu. Tabi bu sizin ördüğünüz malzemeye ve kullandığınız şiş numarasına göre değişiyor. Elinizin sıklığına göre değişiyor biliyorsunuz. Ölçüleri de uzunluğu boydan etek ucuna kadar 31-32 santim civarı oldu. Genişliğimiz 29 santim 30 santim civarı oldu. Kolumuzun uzunluğu koltuk altından itibaren şu kol ucuna kadar ölçtüğümde de 17-18 santim civarı oldu. Daha büyük yapmak isteyen arkadaşlarım için anlatmaya çalışayım. Bizler videoda 77 ilmek atarak başlamıştık ve 2 yaş uyumlu olmuştu neredeyse. 3-4 yaş ölçülerinde yapmak isteyen arkadaşlarım da bu dağılıma 2'şer ilmek eklediğinde tabi arkaya 4 ilmek ekleyeceksiniz. Önler 14, kol 13, arka 27, kol 13. Ön 14 olarak başladığınızda tabi bu sabit 2 ilmeğimiz aynı şekilde kalıyor. Bu haliyle 89 ilmekle hırkanızı başlayabilirsiniz. Tabii ki roba artışlarınızı bu sabit 2 ilmeğimizin sağında solunda artışlar yapıyorduk ya. Bizler videoda 20 defa yaptık. Büyük yapmak isteyen arkadaşlarım da bunu 22-23 bebeğinizin kalıbına göre karar verirsiniz. Haliyle kolunuzun genişliği, örgünüzün bedeninin genişliği de ona göre büyük olacaktır. Uzunluğunu da kendi tercihinize göre ayarlarsınız. Hırkanızın genişliğine göre. Tabi hırkamızın içinde örnek çalışmamız var. Bunun da koltuk ayrımını yaptıktan sonra beden örgüsünde sıra sıra denk gelmesi için ne yaparsınız? Bizler videoda 2'şer tane koltuk altında artırma yapmıştık. Örneğimin sıra denk gelmesi için. Sizler de duruma göre bakarsınız. Eksik geliyorsa artırma yaparsınız. Fazla geliyorsa 1-2 tane yine eksiltirsiniz. Bu da örgünüz hiç bozulmaz. Belli bile olmaz. Bu şekilde hırkanızı tamamlayabilirsiniz. Daha küçük yapmak isteyen arkadaşlarım da bu dağılıma birer 2'şer ilmek eksik yaptığında ve roba uzunluğunda 1-2 sıra eksik yaptığında hırkanız küçük olacaktır. Kol altında örneğimiz videoda dediğim gibi 2 tane artırma yapmıştık ya, bunu yapmak istemeyen arkadaşlarım roba uzunluğunu aynı sayılarda başlayıp roba uzunluğunu 19 sıra yaptığında ve bu 2 sabit ilmeği kola eklediğinde tam bedende örneğimiz denk geliyor. Şurada zaten ben küçük bir not almışım. Elimden geldiğince yine tüm detaylarıyla anlatmaya çalıştım. Yaptığınız örgülerinizi, tecrübelerinizi yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Ajur koymadan da düz olarak da yine çalışabilirsiniz. Abone olursanız, abonelikler ücretsiz biliyorsunuz. Daha farklı çalışmalarda yine buluşuruz. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.